Arkadaşlar 15 Kasım'da video çektim. Sonra olanlar oldu. Ben normalde videoyu Ultimate sürümle standart sürüm arasındaki farkları anlatmak için çekmiştim. Ama aşağıya gerçekten 90'a yakın yorum geldi ve gelen sorular da aslında pek konuyla alakalı değildi. Ben insanların bu kadar Ultimate sürümün ne olduğunu bilmediğini düşünmüyordum açıkçası. O yüzden de o videomda biraz daha ikisinin arasındaki farkı ve fiyat olaylarını anlattım. Ama iş hiç öyle değilmiş. Asıl konu insanların bu sürümle alakalı çok az bilgisinin olduğuymuş. Bunu da yani çok teşekkür ederim orada. Yaklaşık 90-100'e yakın yorum var. Hepsini de cevaplamaya çalıştım. Ama bu yorumlar durmadan devam ediyor. Ben de bu videoyu biraz aslında o sorular içerisinden genel bir 13 tane soru çıkarttım ve hepsini cevaplamak için çekiyorum. Zaten bu videoyu izledikten sonra da artık Ultimate sürümle ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacaktır. Sorulara geçmeden önce de videomuzu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi çıkarttığım sorulara yaklaşık dediğim gibi 80 soru vardı. Ben oradan bir 13 tanesine böldüm. Birkaç tane böyle benzer sorular vardı. Onları da iç içe aldım. İlk sorumla başlıyorum. Ultimate sürüm alınca normal maç atabiliyor muyuz? Santra var mı? diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar Ultimate sürüm alınca normal maçta oynayabiliyorsunuz. Santra'da oynayabiliyorsunuz. Yani Ultimate ile standart arasında bu konu için hiçbir farklılık yok. İki sürümü de alırsanız Santra'nızda oynarsınız. Normal maçta atabilirsiniz. İkinci soruma geçiyorum. Ultimate sürümde kariyer mod oynayabiliyor muyuz? Ultimate şu an indirime girdi. Alsam kariyer modu teknik direktör olabilir miyim? Arkadaşlar kariyer modda aynı şekilde standartta nasıl Santra oynuyorsanız kariyer modda da aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Ultimate Team indirime girdiği için kariyer modunda oynayabilir miyim ve teknik direktör olabilir miyim diyor. Teknik direktör de olabiliyorsunuz. Zaten içerisinde bir fark yok. Ultimate'i de indirimde gördüyseniz zaten Ultimate'i almakta fayda var. Neden üst sürümünü daha ucuza almayayım? Üçüncü soru, Ultimate Edition alınca PS4'te oyunun online bölümünü bedava oynayabiliyor muyum? Bu da değişik bir soruydu. Şaşırmıştım ilk geldiğinde. Ultimate Edition alınca da normal PS4 oyununun zaten online kısmını oynayabiliyorsunuz. Yani standartta da oynayabiliyorsunuz, Ultimate'te de. Burada arkadaşın sormak istediği soru şu aslında. PS Plus'ınız yoksa online bölümünde oynayamıyorsunuz. Buradaki asıl olay sizin PS Plus'ınızın olması ve hangi platformda oynuyorsanız. Daha sonrasında onu aldıktan sonra istediğiniz her türlü online platform içerisine girip maç atabiliyorsunuz. Arkadaşlar dördüncü soruya geliyorum. Abi ben Ultimate sürüm alınca mod mu alıyorum yoksa FIFA ile birlikte mod mu alıyorum? Güzel bir soru. Ultimate sürüm alınca da FIFA'yı almış oluyorsunuz. Hem de yanında Ultimate Edition modunda FIFA'yı alıyorsunuz. Yani sadece bir ekstra paket aldığınızı düşünmeyin. Sadece Ultimate sürümde biraz daha farklı özellikleri var. Ki dediğim gibi bu videoda o konuya girmeyeceğim. Beşinci sorum. Abi ben normal mod oynuyorum ama şu an Ultimate sürüm indirimde, standarttan ucuz. Onu alsam normal mod oynayabilir miyim? Kesinlikle oynayabilirsin. Hatta şöyle söyleyeyim, Ultimate sürüm indirimdeyse, standarttan da daha da ucuzsa, istiyorsanız normal mod oynayın, istiyorsanız Ultimate Team oynayın, hiç fark etmez. İndirimde gördüyseniz daha üst sürüm alın. Altıncı sorum. Abi Ultimate Team'de kardeşimle vs atabilir miyiz? Bunu böyle özellikle çok ayrı ayrı soruluyor, böyle vs atabilir miyiz diye. O yüzden ayrıyetten aldım. Aslında ilk soruya çok benziyor. Hiçbir şekilde farkı yok dediğim gibi. Kardeşinizle, eşiniz, dostunuzla, yanınıza biri gelir, çift joystick her türlü atabiliyorsunuz. Aynı zamanda Ultimate içerisinde birlikte oynamak istiyorsanız da onu da oynayabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi iki hesabında PS Plus'ı veya oynadığınız platformdaki online bağlantısı olması gerekiyor. En değişik soruya geldim, 7. soru. Ultimate Team alınca bilgisayardan CD mi geliyor diye bir soru geldi. Yani böyle bir şey tabii ki yok. Bilgisayardan, yani gidip dışarıdan alıyorsanız zaten CD ile almış oluyorsunuz. Ama onun yerine gidip atıyorum Steam içerisinden, PlayStation içerisinden ve Xbox içinden alıyorsanız kendi kütüphanenize eklemiş oluyorsunuz. Yani öyle bir CD gelme durumu olmuyor. 8. soru. FC24'e yeni başlayacağım. Hangisini alayım? Bunu da şundan aldım. Şimdi siz oyunu hiç oynamadıysanız bu zamana kadar, rekabetçi modda da oynamadıysanız Ultimate sürüm sizi biraz zorlayabilir. Hem içerisi çok karmaşık hem de çok rekabetçi insanlar var. O yüzden böyle bu işi keyifle oynayayım, ya ben 2 maç atayım kapatayım diyorsanız bence standart oynayın. Kariyer atın, Santra yapın. Yok abi ben bu oyunda kendimi göstereceğim, işte Ultimate maçlarını izliyorum, çok keyifli falan deyip bu çılgınlığın içerisine ortak olmak istiyorsanız da Ultimate sürüm alırsınız oyun çıktığında. Yavaş yavaş oynadıkça zaten hem eliniz alışır, hem de yavaş yavaş oyunun dinamiğine de alışmış olursunuz. Ama uyarım şu, ilk Ultimate'i açtığınızda sudan çıkmış balığa döneceksiniz. Her şey çok karmaşık gelecek.
Onu söyleyeyim. 9. sorum. Standart sürümde rekabetçi FUT Draft falan oynanıyor mu? Paket açılıyor mu demiş. Tam tersi bir soru. Evet. Hiçbir farkı yok. Standart sürümde aldığınızda, Ultimate sürümde aldığınızda oyunun bütün, Ultimate içindeki bütün modlarında oynayabiliyorsunuz. Oyun başında verilen bazı ödülleri kullanamıyorsunuz. Onun dışında standart sürüm alıp yine FUT Draft'ınızı, Rivals'ınızı, FUT Champions'ı her şeyinize katılabilirsiniz. 10. soru. Standart sürüm ile online oynanır mı? Aynı konuya yine geliyor. Standart sürümde de online oynayabiliyorsunuz. Ultimate sürümde de online oynayabiliyorsunuz. İkisinin arasında hiçbir fark yok. 11. sorum. Ultimate sürüm modu ile hikaye modundaki param artıyor mu? Ultimate sürüm aldığınızda buradan bizim direkt diğer videoya gidin ama yan sekmede açın. Bu da açık kalsın. Bir de videoyu da likelayıp tam araya da gireyim. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Ultimate sürüm moduyla hikaye modunda herhangi bir şey kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Ultimate sürüm modunu aldığınız zaman Ultimate Team modunun içerisindeki bazı ödüllerden faydalanıyorsunuz ve Ultimate Team'in içinde FIFA Point, işte yeni ismiyle FC Point veya birkaç özellik alıyorsunuz. Hikaye modunuzdaki paranızda herhangi bir artış veya azalış olmayacak. 12. sorum. Ultimate sürüm aldığımda sadece FC Point mi kazanıyorum yoksa gelen eklentileri de kullanmak için Euro 2024 gibi demiş. Sadece Ultimate sürüm mü olması gerekiyor? Ultimate sürüm aldığınızda sadece FC Point değil, o dediğim gibi diğer videoda daha detaylı anlattım o kısmı. Yanında birkaç farklı ödül daha var. Onları da alıyorsunuz ama onun dışında diyelim ki siz oyunu standart sürüm başladınız ve oyun başlangıcında da herhangi bir şey ödüllerden faydalanmadınız. Bu sizin için herhangi bir sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Oyun içerisinde Euro 2024'de yeni kartlar çıkar. İşte son zamanlarda işte Team of the Year'lar, Totye'ler geliyor. Team of the Week'ler çıkıyor. İşte Winter ikon kartlar çıkıyor falan. Bunların hepsinden EA size her türlü o hakkı tanıyor. En azından şimdilik tanıyor. Umarım Ultimate sürüm alanlar için ileride böyle bir şey çıkmaz. Ama şu an için oyun içindeki yine gelen bütün özelliklerden standart sürümde alsanız, Ultimate sürümde alsanız faydalanabiliyorsunuz. 13. ve son sorum. Epic Games'ten standart sürüm aldım. Şimdi Ultimate sürüme geçmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bu güzel bir soru. Çünkü şimdi siz Epic Games'ten standart sürümü aldınız. Şu anda atıyorum Ultimate sürümü ucuz gördünüz. Onu almak istiyorsunuz. Kendi içinde bir mantığı var. Ama onun matematiğini yapın. Yani bakın o an atıyorum Ultimate sürüm 800 liraya düşmüştür. Ultimate sürüm size o an ne veriyor? 4600 FIFA point veriyor diyelim. O anki FIFA point'in parasına bakarsınız. Oyun içerisinde kaç para? Diyelim ki bu 800 liradan daha azsa o zaman gidin Ultimate sürüm alacağınıza direkt FC point satın alın. Baktınız daha ucuza geliyor Ultimate sürüm almak. O zaman gidin Ultimate sürüm alın. Oyun içerisinde değişiklik yapacağınız zaman aslında sadece FC point'iniz, yani eski adıyla FIFA point'in artıyor olacak. Onun da matematiğini çok rahat bir şekilde mağazaya girip yapabilirsiniz. O konuların hepsi diğer videonun içerisinde zaten mevcut arkadaşlar. İçerisinde neler olduğu, ne farklılıkları olduğu, özellikleri vesaire hepsi diğer videoda mevcut. Burada biraz daha ben aslında size ikisinin arasındaki farklardan ziyade akıllarda kalan sorulara cevap vermek istedim. Umarım bu sorular yeterli olmuştur. Şimdilik benim toparladığım sorular bunlardı. Eminim ki bu videoyu izlemeden diğer videonun altına gelip farklı yorumlar daha devam edecektir. Oradan gelen sorulara da zaten bu videoya artık iletiyor olacağım. Eğer çok farklı bir soru gelmezse. Bu videoyu izleyip hala aklınıza takılan bir soru varsa, ki düşünmüyorum ama belki gelir yani. O da gelirse bu videonun altına onları yapın. Ama lütfen bu 13 sorunun içerisinden bir şeyse de onlar için tekrardan yazmayalım. Videoyu da dikkatlice izleyince zaten çoğu soruya da cevap verdiğimi düşünüyorum. Yine dediğim gibi aklınıza bir şey takılır, yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu da likelayıp özellikle futbol içerikleri, FC, Futbol Manager, OSM, aklınıza gelebilecek birçok futbol içeriklerini de çekmeye devam ediyoruz. Onlar için de kanalımıza takipte olmaya devam edin. Zili bildirimi açın. Bizi de destekleyin lütfen. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.